Orta Çağ'ın gördüğü en büyük savaş. Savaş tarihinin ise en önemli savaşlarından bir tanesi. Ankara Savaşı. Bu savaşla ilgili bilinen, yazılmış, çizilmiş ve söylenen çok şey var. Ama bu büyük savaşın en az savaşın kendisi kadar bilinmeyen ilginç yönleri de var. Hatta bu savaşın hemen ardında savaşın gölgesinde kalmış Anadolu'nun ve Türkiye'nin tarih boyunca her zaman en önemli şehirlerinden birisi olmuş İzmir'in bir Türk tarafından ilk kez fethedilişi var. Uzak zamanlarda bu hafta iki büyük Türk devletinin çarpıştığı Ankara Savaşı'nın ve bu vahim savaşın popüler tarihinin arkasında saklı kalmış, çok bilinmeyen ama bir o kadar ilginç detaylarından bahsedeceğim. Bunun için savaşın kendisinden sonra Timur'u ve Anadolu'daki faaliyetlerini sanki insansız bir hava aracıyla takip ediyormuşçasına izleyeceğiz. Aynı zamanda Timur karşısında yürek yemiş bazı tarihi karakterlerden bahsedeceğim. Diğer yandan Esenboğa ve İzmir Şirinyer'in Timur karşısında ortak noktalarından bahsedeceğim. Bu Anadolu tarihinin en heyecanlı, en sürükleyici ve en ilginç dönemlerinden bir tanesi. Timur, Anadolu'da ilk kez 1394 yılından sonra Bağdat Seferi dönüşünde Musul'da ve hemen ardından Mardin'de görüldü. Mardin'den Diyarbakır'a ve ardından Muş Ovası'na hareket etti. 7 farklı koldan oluşan devasa ordu farklı kollarla farklı güzergahlardan ilerliyordu. Bu dönem Timur'un birincil amacı üzerinde hak iddia ettiği İlhanlı mirasıydı. Timur, yükselmekte olan devletinin meşruiyetini bu zemin üzerine oturtuyordu. Fakat bu miras Yıldırım Bayezid, Altınordu Hanı Toktamış, Sivas hakimi Kadı Burhanettin ve Memlük Sultanı Berkuk'un hakimiyet iddia ettikleri topraklarla kesişiyordu. Doğu Anadolu'nun bir kısmı, Orta Doğu ve tabii ki İran. Timur buralara gönderdiği casuslar sayesinde bu topraklarda olan biteni çok yakından takip ediyordu. Hatta 1387 yılında Suriye'de Timur'un 3 casusu yakalanmıştı. Hemen ardından 1393 senesinde Halep'te ele geçirilen Devlet Hoca isimli casusu yapılan işkenceden sonra Timur'un çok sayıda casusu Anadolu'ya, Mısır'a ve İran'a gönderdiğini itiraf etmişti. Timur'la ilgili küçük bir not. Timur sadece dev bir savaş makinesini değil, aynı zamanda dev bir istihbarat ağını da yönetiyordu. Timur aynı zamanda bugün Timur Satrancı olarak isimlendirilen 64 karelik standarttan farklı 10x11'lik farklı bir satranç oyununun da mucidiydi. İçinde normal taşlara ek olarak mancınık, deve, zürafa, debbabe gibi taşlar da vardı. Yani kısacası Timur zamanının çok ilerisinde bir stratejistti. Konumuza geri dönelim. Bu devasa savaş makinesi Anadolu ve Orta Doğu'da görülür görülmez önce elçileriyle yürüttüğü diplomasi ağını harekete geçirdi. Tabii ki aynı zamanda hem Memlüklüler hem Osmanlı hem de özellikle baş düşmanı Altınordu Hanı Toktamış tarafından yakından takip ediliyordu. Çok geçmeden yükselen Timur tehlikesinin farkına varan bu dört devlet Timur'a karşı bir savunma ittifakı kurdular. Timur 1393 yılında Bağdat'ı ele geçirdikten sonra ittifak yükselen tehlikenin ciddiyetini kavrayıp birbirleri arasında yoğun bir elçi trafiği başlattı. Büyük dalgalanmanın ilki Sivas hakimi Kadı Burhanettin'in Kutluşah isimli Timur'un elçisini hapsedip alıkoyarak Memlük Sarayı'ndaki Berkuk'a göndermesiyle başlar. Bu diplomatik skandalla Sivas hakimi Kadı Burhanettin Timur karşısında yürek yiyenlerde birinci sıradadır. Zira Timur'a karşı yapılan bu hareket diplomasi kurallarına göre savaş sebebiydi. Kadı Burhanettin Memlük Sarayı'na sadece rehin alınmış elçiyi değil, Timur'un bağlılık isteyen mektubunun bir kopyasını da göndermişti. Bir kopya da aynı şekilde Yıldırım Bayezid'e gitti.
Bu mektuplar sayesinde artık herkes durumun ciddiyetinin farkına varmıştı. 13 Şubat 1394 tarihinde Timur'un Bağdat'ı ele geçirdiği öğrenildiğinde savaş hazırlıkları başladı. Zamanında Moğollara tarihte aldıkları ilk yenilgiyi yaşatan Memlük ordusunun başına geçen Berkuk, kuzeye Şam'a doğru hareket etti. Timur bu sırada tekrar Mardin'deydi. İki ordu da birbirlerinin hareketlerini çok yakından takip ediyorlardı. Fakat iki ordu da artık savaş düzenine geçmesine rağmen beklenen savaş gerçekleşmedi. Bununla ilgili çeşitli tahminler var. Bence en önemli sebebi Timur'un ittifak tarafından arkadan kuşatılma korkusuydu. Bu sebeple Timur ani bir manevrayla kuzeye baş düşmanı Toktamış'ın üzerine yürüdü. Çünkü Timur'un yokluğundaki Toktamış bölgede büyük bir isyan hareketi başlatmıştı. Timur 1395'te kuzeye Toktamış'ın üzerine yaptığı bu ani manevrayla Terek Irmağı kenarında Toktamış'ın ordusunu yerle bir etti. Bu sayede ittifak dağılma yönündeki ilk darbeyi de almış oldu. Fakat Timur karşıtı ittifak çözülmeye sebep olan en önemli ikinci hamleyi 1398 yılında Kadı Burhanettin'in ani ölümü ve hemen ardından bir yıl sonra da Memlük Sultanı Berkuk'un ölümüyle aldı. Bununla da kalmadı. İttifakın yitip giden 3 üyesi ve dağılmasının ardından tek başına kalan Yıldırım Bayezid'in müttefiki Memlüklere ait Malatya'yı alması, hatta bununla da kalmayıp üzerine Timur'a ait Sivas'ı da almasıyla Yıldırım Bayezid son hız savaşa doğru ilerledi. Artık Timur'a doğru bakan bir Yıldırım Bayezid ve Yıldırım Bayezid'e doğru bakan bir Timur var. Ve tabii ki yaklaşan büyük bir savaş. Tabii savaşın sesleri sadece Anadolu'dan değil, her tarafta gözleri ve kulakları olan Venedik ve Ceneviz'de, hatta Fransa ve İngiltere'de de duyuluyordu. Ama bu sesleri pür dikkat kesilmiş, sessizce ve heyecanla dinleyen bir de Bizans vardı. Zira bu savaşın sonucu onu da çok yakından ilgilendiriyordu. Yaklaşan bu büyük savaşın tek sebebi bunlar değildi. Aynı zamanda Timur'dan köşe bucak kaçarak Memlük ve Osmanlı sarayına sığınan iki önemli mülteci de Timur için önemli bir savaş sebebiydi. Ahmet Celayir ve Kara Yusuf. Özellikle Kara Yusuf hem Timur'un adamı Atlamış'ı esir alarak hem de Timur'a ait Avnik ve Erciş kalelerini alarak Timur karşısında yürek yiyenlerde ikinci sıraya oturur. Biz Yıldırım Bayezid'e geri dönelim. Bayezid henüz Timur Anadolu'da ikinci defa görünmeden yıllar önce yalnızlaşmıştı. Çünkü daha 1389 yılında Anadolu hakimiyeti için Anadolu'daki Türk beylikleri üzerine kanlı seferler düzenlemişti. Hatta Türk beylikleri üzerine düzenlediği bu seferlerde Sırp askerlerini ve Rumeli ve Balkanlardan topladığı Hristiyan gençlerden oluşan Yeniçerileri kullanmıştı. Bu sebeple Anadolu'nun Türkmen nüfusu içerisinde Yıldırım Bayezid'den nefret eden bir çoğunluk mevcuttu. Bu beyliklerden birçoğu yaklaşan savaştan yıllar önce Timur'un safında yerlerini almışlardı. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları Timur'un Batı Anadolu'daki müttefikleriyken doğuda Akkoyunlular ve Erzincan hakimi Mutaharten Timur'un Anadolu'daki diğer güçlü ve önemli müttefikleriydi. Timur, Suriye seferinden sonra 1401 kışını Karabağ'da geçirdi. Yıldırım Bayezid ile yazışmalara devam etti. Buradan Yıldırım Bayezid'e bağlılık ve vasallık anlamına gelen bir kemer ve bir de külah gönderdi. Bayezid buna hiddetlendi. Belli ki Timur'un kabul edilemez istekleri vardı. Nibolu'da koca Haçlı ordusunu kılıçtan geçiren bir devlet adamına kemer ve külah göndermek savaş istemek anlamına geliyordu. Yıldırım Bayezid'in hiddetle dolu son mektubundan sonra
Karabağ'da kışlayan ordu yavaş yavaş Anadolu'ya doğru hareket etti. Bu arada gökyüzünde bir kuyruklu yıldız belirdi. Timur bunun anlamını müneccimi Mevlana Şehabettin'e sordu. Kuyruklu yıldız Koç burcunda. Müneccimbaşı doğudan gelen orduları büyük zaferlerin beklediği ve Rum ülkesi hükümdarının esir alınacağı müjdesini verdi. Haber ordu içerisinde hızla yayılır ve ordu içindeki tüm endişeleri bertaraf etmiş olur. Timur Anadolu'da ikinci kez Erzurum'da görünür ve ardından Erzincan'a geçer. Alınması zor bir kale olan Kemah Kalesi alınır. Timur daha sonra Sivas'a geçer. Timur artık Anadolu'nun ve Mısır'ın kapısı denilen Sivas'ta Yıldırım Bayezid'e doğru bakmaktadır. Sivas'ta karşılanan Osmanlı elçilerine büyük bir askeri geçit düzenlendi. Bu arada yaklaşan savaş için Yıldırım Bayezid ordusunu İzmit, İznik ve Bursa'da topladı. Bursa'dan ayrılan Osmanlı ordusu iki ayrı kol halinde İzmit, Bolu, Ankara ve Bursa, Gey ve Ankara hattından harekete geçti. Ankara'da tekrar birleşen ordu buradan Tokat'a geçti. Kadışehri, Artova, Akmaden'inde savaş düzeni alındı. Bu arada Timur halen Sivas'taydı. Yezdi'nin bildirdiğine göre Timur, casusları sayesinde Yıldırım'ın her hareketini çok yakından takip ediyordu. Timur, Kızılırmak Vadisi'nden Kayseri'ye geçer. Bu manevrayla Timur, Osmanlı ordusunu arkasına alarak Anadolu'nun merkezine doğru ilerleyişine devam etti. 160 bin kişiden oluşan devasa ordu 3 günlük bir yürüyüşle Kırşehir'e varır. Osmanlı ordusu da Timur'un ardından Kırşehir'in kuzeyinde Yerköy civarında görünür. Timur bu arada kuvvetli bir öncü birliği Ankara'ya gönderir. Daha sonra Kızılırmak boyunca 3 günlük bir yürüyüşle Ankara'ya varır. Ordusunu bugünkü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi köprüden geçirdi. Karargahını bugünkü Demirlibahçe semtinde kurdu ve Ankara Kalesi kuşatıldı. Kale, Timur'un savaş makinesi karşısında beklenmedik ve başarılı bir savunma yaptı. Ama ne olursa olsun Timur artık Anadolu'nun kalbinde, Anadolu'nun merkezindeki konumunu almıştır. Bu anlamda bu iki büyük gücün Anadolu'nun en stratejik noktalarında Ankara'da karşılaşması manidardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk tarihinin en önemli komutanlarından birisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olarak Ankara'yı seçmesi boşuna değildir. Savaşın Tokat'ta veya Kayseri'de yapılmayıp Ankara'da yapılması, Ankara'nın Anadolu'nun komuta merkezi konumunda olmasındandır. Timur, Yıldırım Bayezid'in son hızla Ankara'ya geldiğini öğrenir öğrenmez kuzeye doğru ilerler ve Çubuk Çayı'nın karşısındaki ovada karargahını kurar. Artık yapılacak savaşın yeri Timur tarafından çoktan belirlenmiştir. Savaşın yapıldığı yer hakkında çeşitli görüşler vardır. Fakat genel kabul edilen yer bugünkü Esenboğa Havalimanı'nın doğusundaki düzlük bölgedir. Zaten ilginç bir bilgi olarak Esenboğa ismi de Timur'un ünlü komutanı İsen-Buga'dan gelmektedir. İsen-Buga sağlıklı boğa anlamına gelir ve Timur'un ordusunda hizmet eden Hindistan'dan getirilmiş tam 32 adet savaş filinin yer aldığı fil birliğini komuta eden komutanın ismiydi. İşte Timur izleri halen günümüzde bile yaşamaya devam eden bir savaşın yapılacağı yeri belki de günler öncesinden seçmişti. Gece dualarla geçti. Savaş 28 Temmuz 1402 tarihinde sabahın erken saatlerinde Orta Asya'dan gelen davulların gümbürtüsü ve köz seslerinin eşliğinde başladı. Bir yanda 160 bin kişiden oluşan ve 7 ayrı kola bölünmüş neredeyse bütünüyle atlı süvarilerden oluşan Orta Asya ordusu ve diğer yanda 70 bin kişiden oluşan 4 ayrı kolda konumlanmış hızlı ve plansız bir yürüyüşün ardından yorgun ve hatta biraz da susuz kalmış en güçlü kolunu ise 20 bin Sırp askerinin oluşturduğu Osmanlı ordusu vardı. Savaşın hemen başında Timur'un ordusunda açılan Türk beyliklerine ait bayrakları gören birçok Türk, savaşın hemen başında taraf değiştirerek aslında zaten sonucu çoktan belli olan bir savaşın sonucunu daha da hızlandırdılar. Bunun yanında kendi beyleri olan Mutahartin'i Timur'un saflarında gören Kara Tatarlar da taraf değiştirdiler.
Bu savaşla ilgili söylenen ve söylenecek çok şey var. Aynı zamanda bu savaşı inceleyen güzel ve nitelikli güncel kitaplar da mevcut. Geçen hafta Timur ve Ankara Savaşı'nı konu edinen tam 14 kitap hakkında konuşmuştuk. Savaş sırasında taraf değiştiren Anadolu beylikleri Germiyanoğulları, iki şehzadeleri Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'da hapiste tutulan Karamanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Karasevoğulları oldu. Fakat unutmamalıyız ki bugün geneli Osmanlı tarihçileri tarafından ihanet olarak nitelendirilen bu taraf değiştirme aslında başka bir bakış açısıyla askerlerin Timur'un saflarında yer alan kendi beylerinin saflarına geçmeleridir. Zaten savaşın erken saatlerinde Yıldırım Bayezid'in oğlu Süleyman Çelebi'nin savaş alanını terk etmesi bir bozgun havası yaratmıştı. Ardından Timur'un torunu Emirzade Muhammed Sultan'ın ordunun komutasını ele almak istemesiyle ordu topyekün bir saldırıya geçti. Bu arada Şehzade Mehmet Çelebi de hızla savaş alanını terk etti. Sonunda savaşın son anına kadar çarpışan Yıldırım Bayezid de yakınlardaki bir tepede yakalanarak esir alındı. Ve savaş beklenenden çok daha kısa sürede öğleden hemen sonra son buldu. Savaşın popüler konularından bir tanesi de Yıldırım Bayezid'in yakalanmasının hemen ardından kafese kapatılıp kapatılmadığıdır. Zamanına ait hiçbir güvenilir kaynak bu olayı doğrulamaz. Aksine Timur'un Yıldırım Bayezid'e bir padişaha layık şekilde davrandığından bahseder. Hatta Yıldırım'ın Timur'dan oğullarını bulmasını istediği de bilinmektedir. Bunun üzerine Musa ve Mustafa Çelebi bulunmuştur. Hatta Timur Semerkant'a dönüşte Mustafa Çelebi'yi de yanında götürecek ve yıllar sonra Mustafa Çelebi Anadolu'da aniden tekrar ortaya çıkacak ve Düzmece Mustafa isyanının başrolünde oynayacaktır. Konumuzu fazla dağıtmayalım. Timur kazandığı zaferden hemen sonra ordusunu batıya doğru 6 günde Sivrihisar'a yürüttü. Daha sonra 3 günlük bir yürüyüşle Seyit Gazi'ye ve oradan da Afyon üzerinden Kütahya'ya vardı. Burada yapılan eğlencelere Yıldırım Bayezid'in de katılmasını istedi. Zafernamenin yazarı Yezdi, büyük kutlamaların havasının hoş, meyvelerinin bol ve güzel olduğu Kütahya'da yapıldığından bahseder. Artık zaman bir Orta Asya geleneği olan yağma zamanıdır. Bu büyük savaşın bedeli Osmanlı için ağır olacaktır. Bu anlamda birçok emir küçük birliklerle Akşehir, Konya, Antalya yönünde dağılarak aman malı toplanılması işine giriştiler. Eğirdir, Uluborlu, Yalvaç, Asi Karaağaç, Keçiborlu, Isparta ve Burdur ile Alanya ve Antalya'da tamamen yağma edildi. Daha sonra deniz kenarına kadar Aydın ili de yağmadan nasibini aldı. Bu sürede Timur halen Kütahya'da kaldı. Teke ve Menteşe ili de yağmalanmış, çok fazla mal ve hayvan toplanmıştı. Yağmanın yanında en önemli görev Bursa'ya kaçıp babasının hazinesini kaçırmaya çalışan Şehzade Süleyman Çelebi'yi yakalamak ve Osmanlı hazinesini ele geçirmekti. Timur'un torunu Muhammed Sultan 34 bin askerle Bursa'ya hareket etti. Süleyman Çelebi'nin babasının hazinesiyle birlikte İznik tarafına hareket ettiği öğrenildi. Muhammed Sultan küçük birliklere ayrılıp Süleyman Çelebi'yi kuşatmaya girişti. Fakat Süleyman Çelebi arkasında babasının hazinesini bırakarak Rumeli'ye kaçmayı başardı. İznik harabeye döndü. Ele geçirilen Osmanlı hazinesi zafernamelerde anlatmakla bitmez. Yüklü miktarda kıymetli taş, para ve kumaş. Bunların yanında Timur için en önemlisi ele geçirilen yerlerdeki büyük alimlerdi. Bu anlamda devrin önde gelen alimlerinden Şemseddin Muhammed Cezeri, Şemseddin Muhammed Buhari ve Mevlana Şemseddin Fenari de Semerkant'a götürülmek üzere alıkonuldu. Diğer yandan Yenişehir'de ele geçirilen Bayezid'in Sırp asıllı hanımı ve 2 kızı da esirler arasına katıldı. İspanyol elçi Clavio'nun belirttiğine göre çakmaklı tüfek üreten silah ustaları ve onlarca zanaatkar da Semerkant'a götürüldü. Bu arada küçük bir not da Semerkant'a götürülen bu hazine ile ilgili dolaşan rivayetlerdir. Orta Asya'yı dolaşan Amerikalı seyyah Schuyler, Yunan bilginlerine ait büyük kütüphanenin Timur'un emriyle Bursa'dan Semerkant'a taşındığını yazmaktadır. Bunun yanında Macar asıllı Van Beri de Semerkant'ta yer alan
kabul odasındaki Timur tahtının altındaki göktaş denilen yeşil taşın Bursa'dan getirildiğini yazar. Son olarak Bursa neredeyse tamamen yıkılıp ateşe verildi. Hatta öyle ki yaşanan karmaşadan dolayı Bursa halkı haftanın günlerini karıştırdı. Timur Kütahya'dan Domaniç'e hareket etti. Burada Şehzade Süleyman Çelebi'nin elçisi gelerek Şehzade'nin Timur'a bağlılığını bildirdi. Bu sırada işin ilginç yanı Bizans surlarına da Timur'un bayrağı çekildi. Bizans da elçileriyle Timur'a tabiyetini bildirdi. Bu arada Bursa'da Yıldırım Bayezid tarafından esir tutulan Karamanoğlu şehzadeleri serbest bırakıldı ve Karamanoğullarına kaybettikleri topraklar fazlasıyla geri verildi. Timur daha sonra çok sevdiği Denizli'ye hareket etti. Hemen ardından Aydın'a. Timur ilerleyişi boyunca kendisine katılan Türk beylerini bizzat kabul ediyor ve her birine yazılan yarlıklarla birlikte topraklarını geri veriyordu. Timur, Aydın'ın batısındaki Güzelhisar'da konaklarken ilginç bir gelişme yaşanır. Bu sırada bölgede bulunan 200 kişilik bir topluluk Timur'un ordusuna saldırarak yürek yiyenler listemizde 3. sıraya oturur. Daha sonra Timur İzmir Tire'ye geçmiş ve burada konaklamıştır. Artık İbre Anadolu'da Hristiyanlarca kontrol edilen tek kale olan İzmir Kalesi'ni göstermektedir. Fakat bilinenin aksine bu kale bugünkü Kadife Kale'de bulunan İzmir Kalesi değil, şu anda mevcut olmayan Konak civarında bugünkü Hisar Camisi yakınındaki eski kaledir. Önemli ve ilginç bir not daha. Timur İzmir Kalesi'ni almak için karargahını eski ismi Kızılçullu olan bugünkü İzmir Buca'da Şirinyer'de kurdu. Ve benim de memleketim olan bugünkü Buca Şirinyer'in eski ismi olan Kızılçullu ismini Timur ordusuna ait kırmızı renkli çadırlardan almaktadır. İspanyol elçi Clavio da Timur'a ait tüm çadırların kırmızı olduğundan bahseder. Zamanında bu devasa ordunun çadırları bölgeyi öylesine kaplamış ki insanlar kırmızı çadırlarla kaplı bu tepeyi Kızılçullu olarak adlandırmışlar. Hatta ünlü Kızılçullu Köy Enstitüsü Türkiye'nin en bilinen köy enstitülerinden bir tanesiydi. Bu güzel ve anlamlı tarihi isim 80'li yıllarda yükselen komünizm karşıtı hareketle birlikte Kızılçullu isminin Kızıl Komünizm bayrağını hatırlattığı gerekçesiyle değiştirildi. Bu da değiştirilen yer adlarıyla Türk ve Anadolu tarihinin nasıl dezenformasyona uğratıldığının başka bir örneğidir. Timur açısından İzmir en az Ankara kadar önemli bir şehirdi. Az önce de söylemiştim. Bunun en önemli sebebi Anadolu'da Hristiyanlarca kontrol edilen son kalenin İzmir'de bulunuyor olmasıydı. Zira Anadolu'daki meşruiyetini Hristiyanlara yaptığı gaza akınlarıyla sağlamlaştırarak o dönemin en önemli ünvanlarından bir tanesi olan gazilik ünvanına da sahip olmak, diğer yandan Anadolu Türklerinin gözünde yerini sağlamlaştırmak istiyordu. Bu anlamda ordusunu Osmanlı padişahları 1. Murat ve Yıldırım Bayezid'in 7 yıllık bir kuşatmayla bile ele geçiremediği İzmir'e yürüttü. Ünlü tarihçi Wittek, Timur'un İzmir Kalesi'ni kuşatmasını Yıldırım Bayezid'in Anadolu beyliklerine karşı yürüttüğü ilhak hareketinin yanlış olduğunu gösterme amacını güttüğünü de yazar. Bu arada devasa ordunun kuşattığı İzmir Kalesi'ni kontrol eden Aziz John tarikatının şövalyelerine kaleyi teslim etmeleri için elçiler gönderildi ve Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunu kılıçtan geçiren Orta Asya ordusuna kuşatılan kaleyi teslim etmeyeceklerini Timur'un elçilerine bildiren Aziz John şövalyeleri verdikleri bu kararla Timur karşısında yürek yiyenlerde 4. sıraya oturuyorlar.
İzmir Körfezi'nden yanaşan Hristiyan gemilerince sürekli destek alarak hiçbir kuşatmaya teslim olmayan İzmir Kalesi, Timur'un kuşatmasına en fazla 7 gün dayanabildi. Ve yine bir Timur geleneği olan kuşatmaya direnen şövalyelere ait kesik başlardan örülen kule yerle bir edilen İzmir Kalesi'nin önüne dikildi. Şam'da, Tebriz ve Bağdat'ta yükselen bu kuru kafa kulelerine bir yenisi de Anadolu'nun en batısında İzmir'de eklenmiş oldu. Hemen ardından Sakız, Midilli ve Nakşa adalarından gelen elçiler Timur'a hakimiyetini tanıdıklarını bildiren elçiler gönderdiler. Bu arada İzmir Kalesi'nin de alınmasıyla Bayezid'in oğulları Süleyman ve İsa Çelebi'nin de bağlılıklarını bildiren elçiler Timur'a geldi. Timur 1403 yılı Ocak ayında günümüz Selçuk'undan ayrılıp Aydın Sultanhisar'a varmıştı. Buradan Uluborlu'ya gitti ve Uluborlu Kalesi'ni yerle bir etti. Ardından Eğridir'e hareket etti. Ordu dönüş yolunda iki farklı kol üzerinde ilerliyordu. Ordu daha sonra Akşehir'de tekrar birleşti. Burada acı bir olay 9 Mart Perşembe günü Yıldırım Bayezid'in Akşehir'de vefat ettiği haberi geldi. Yıldırım Bayezid'in esaret altında ölüm sebebiyle ilgili birçok tartışma vardır. Fakat genel görüş esaret hayatının ona zor ve ağır geldiğidir. Padişahın naaşı Timur'un emriyle Akşehir'de Mahmut Hayrani'nin türbesine gömülmüştür. Oğlu Musa Çelebi daha sonra babasının naaşını Bursa'ya götürdü. Gariptir ki Akşehir'de sadece Yıldırım Bayezid değil, Timur'un taht varisi, torunu ve Anadolu seferinin en önemli ismi Muhammed Sultan da vefat etti. Ünlü tarihçi Yezdi, Timur'un ilk kez ağladığını kaydetti. Daha sonra Timur'un ordusu Akşehir'den Kayseri'ye hareket etti. Buradan 30-40 bin haneden oluşan Kara Tatarları da kafileye katarak Erzincan'a hareket etti. Fakat Kara Tatarların Damgan'da ayaklanmasıyla 2-3 bin civarında Kara Tatar'ın öldürüldüğü ve kellelerinden oluşan kuleleri İspanyol elçisi Clavio kendi gözleriyle gördüğünü seyahatnamesinde yazmaktadır. Daha sonra Erzurum ve Kars üzerinden Gürcistan'a yöneldi. Bu Timur'un son büyük seferiydi. Anadolu'dan ve Orta Doğu'dan topladığı büyük ganimetler, bilim adamları, sanatçılar ve zanaatkarlar sayesinde Semerkant'ta bugün öneminin ve büyüklüğünün pek farkında olmasak da büyük bir Rönesans başladı. Tarihçiler buna Timur Rönesansı diyorlar. Akıtılan kan ve katliamlar bir yana Timur dünyanın merkezi dediği Semerkant'ı yeniden inşa etmeye girişti. Mimari, müzik, edebiyat ve bilim Orta Asya'da tarihinin en parlak dönemini yaşadı. Fakat Timur 1405 yılında Otrar'da Çin seferine giderken hayatta gözlerini yumdu. Geride bıraktığı devasa imparatorluk oğulları ve torunları arasındaki taht mücadeleleriyle parçalanıp yok oldu. Timur ardında bugün bile halen yaşamayı sürdüren izler bıraktı. Bugün Anadolu'nun tam ortasında başkent Ankara'mızın ünlü havalimanı Esenboğa'nın üzerinde yer aldığı İsenbuga köyünün isminde bile yaşamaya halen devam ediyor. İzmir'de, Konya'da, Mardin'de ve Cizre'de halen yaşamaya devam eden izleri var. Bugün Cizre'de Timur'un askerlerince atılan mancınık gülelerinin izlerini Kaletepe eteklerinde halen görebilirsiniz. Bu hafta Türk tarihinin, Anadolu tarihinin yaşanmış en büyük savaşlarından bir tanesinden bahsettik. İki büyük Türk devletinin Anadolu'da nasıl karşı karşıya geldiklerinden konuştuk. Timur'un Anadolu seferini hemen ardındaymışçasına takip ettik. Timur'un Anadolu'da bıraktığı izleri sürdük. Amacım Anadolu tarihi ile ilgili özel içerikler oluşturmak. Bana destek olmak için Uzak Zamanlar adını verdiğim bu kanala abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, herkese sevgiler.